Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok kolay çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Gri renginde. Şişlerim 3 numara. Modelim bu şekilde. Çok şık, çok güzel, kolay bir model oldu. Patiğimizin tabanı, patiğimizin topu hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Patiğimize şu boğaz kısmından başlıyoruz. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bırakıyorum. Az bir ip bıraktım. 46 ilmek atacağım. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 46 ilmek atalım gelelim. Evet, 46 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Bu bölümde 2 ters 2 düz lastik uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek ters örerek başlıyorum. Devamında bakın hanımlar, burada sayıları benimle aynı yapın. Kenardan sonra bir ilmek ters örüyoruz. Devamında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek ters. Sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Hanımlar, arka yüzde bir sıra örmüş olduk lastiğimizi. Ön yüzde lastikte ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Önde bir düzüm var. Düz örüyorum. Hemen yanında 2 tersimi ters ördüm. 2 düz 2 ters ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. 2 sıra tamamlamış olacağız. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yine 2 ters 2 düz 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi yapacağız. 4. Bu şekilde toplamda 7 sıra örmemiz gerekiyor. 7 sıra 2 düz 2 ters ilmeklerimizi örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 7 sıra 2 ters 2 düz lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim, modelimize ve yanlardaki şu artırmalarımıza başlayacağız. Öncelikle şu ilk kenara ilk 16 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, yine 2 ters 2 düz devam edeceğim. Gördüğüm gibi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. Bakın önde hemen 2 düz ilmek var. Bu 2 düz ilmeğin her defasında sağından ve solundan artırma yapacağız. Bakın artırmamı yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan hemen artırmamı yaptım. Hemen yanındaki 2 ters ilmeğim var. Bunları ters ördüm. Şimdi ortada burgu yapacağımız ilmek 6 tane ilmeğe burgu yapacağız. Bu 6 ilmeğimi şu an ön yüzdeyim. Düz olarak öreceğim. Şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim, 5, 6 ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanındaki 2 tersimi ters örüyorum. Bakın yine buradaki 2 düz ilmeğe geldik. Hemen buradan da artırma yapacağız. Artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Devamında kalan 16 ilmeğimi gördüğüm gibi öreceğim. Sayarak gidelim. Siz de emin olun sayılardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Ön yüzde hanımlar böyle ilk sıra modelimizi yaptık. Artırmalarımızı da yaptık. Hatta yetmedi, ilmeklerimi bir de söktüm. Hemen geri takıyorum. Her artırmada hanımlar ilmek sayılarımız dörder dörder artıyor. 46 olarak başladığımız modelimizde şu anda 4 ilmek arttı. 50 ilmeğimiz oldu. Yeniden şu sökülen yerleri örüyorum hanımlar. İş kazası oldu diyelim. Evet. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmayacağım.
ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın 2 ters 2 düz artırma yaptığım ilmeğime kadar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum öncelikle. Bakın artırma yaptığım ilmeğime geldim. En son buraya 2 düz örmüştük. Yine 2 ters 2 düz modeli devam edecek. 2 düzden sonra ters olacak. Buraya artırdığım ilmek ters düşüyor. Ters ördüm. Ortadaki bu 2 ilmeğim ön yüzde düz olan 2 ilmek arka yüzde her defasında ters örülüyor. Buradaki artırdığım ilmeğimi de yine ters ördüm. Devamında hemen 2 ilmek düzüm var. Burgumun 6 ilmeği var. Bunu arka yüzde ters örüyorum. Tekrardan alt ilmeğimi ördüm. Hemen yanındaki 2 düzümü ördükten sonra bakın artırdığım ilmek arka yüzde ters düştüğü için ters örüyorum. Bakın 2 düzden sonra ters geliyor. Ters ördüm. Ortadaki 2 ilmeğim ters örülecek her defasında. Artırma 2 artırmanın ortasındaki 2 ilmek arka yüzde ters örülüyor. Artırdığım ilmeği de tekrar ters ördüm. Devamında ilmeklerimi 2 ters 2 düz sıra sonuna kadar örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi tekrardan ön yüzdeyim. Tekrardan şuradaki 2 ilmeğime kadar öreceğim. Bakın şuradaki 2 düz ilmek, 2 artırmanın yanındaki ilmek. İlmekleri artık saymaya gerek yok. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İki ters 2 düz örüyorum buraları. Artırma yaptığım ilmek ön yüzde düz denk geldi. Bakın düz ördüm. Yine bakın şu ikili ilmeğime geldim. Hemen artırmamı tekrar yapıyorum. Burada ikinci ajurumuz oldu. 2 ilmek düzümü ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Yanında bir düzüm var. Düz ördüm. 2 tersimi ters ördükten sonra bakın ortada altılı ilmeğim var. Burgumu yapacağım. Şu ikinci üçlü ilmek önden gelecek şekilde, ilk üçlü ilmek de arkadan gelecek şekilde ilmeklerimi şöyle yer değiştirdim. Sırasıyla hepsini böyle sol şişime aldım. Ve bu 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim teker teker. Burgumuzu da yapmış olduk hanımlar. İkinci ajuru yaparken ilk burgumuzu da yapmış olduk. Hemen yandaki 2 tersimi ters örüyorum. Burada bir düzüm var. Bakın şuradaki ikili ilmeğime geldim. Hemen buraya artırdım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırdım. Devamındaki ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düzümü düz ördüm. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Tekrar 2 ters, 2 düz, 2 ters. Son 2 ilmeğimi de düz ördüm. İlmek sayımız 4 ilmek daha arttı böylece. Tekrar geri döndüm. Yine arka yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arka yüzde. 2 ters 2 düz ajuruma kadar öreceğim. Yani artırdığım ilmeğime kadar gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters, 2 düz. Burada bir tane ters ve artırdığım ilmeğimi de ters öreceğim. Burada 2 ters oldu. Bakın 2 düz 2 ters model devam etti. Bu 2 ilmeğim arka yüzde düz örüyorum. Tekrar artırdığım diğer ilmeğimi de ters ördüm. Yanında bir tersim daha var. 2 düzüm var. Burgu yaptığım 6 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Burgudan sonraki bu arka yüzde ilk sıramız. Her 7 sırada bir burgumuzu tekrar edeceğiz. Burgumun 6 ilmeğini ters ördükten sonra tekrar 2 düz, hemen bir ilmek ters ördüm. Artırdığım ilmeğimi de ters ördüm. Bu ikili ilmeğim arka yüzde yine ters örülüyor. Tekrar artırdığım ilmeğim ters. Yanındaki bir ilmeğimi yine ters. İlmekleri sıra sonuna kadar gördüğüm gibi öreceğim. 2 ters 2 düz olarak. İlk burgumuzu yaptık hanımlar ön yüzde. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Devam ediyorum yine. Ajuruma kadar yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 ters 2 düz olarak. İki ters ördüm. Hemen şuraya 2 düz ördüm. Bakın artırma yaptığım ikili ilmeğim var. Sağından ve solundan artırma yaptım. Buraya kadar geldim. Burada tekrar artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düzümü ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Yanında 2 ilmek düzüm var.
2 tane tersim var. Bakın burgumun ilmeklerine geldim. Burgudan sonra bu ön yüzde ikinci sıramız. Burgumun 6 ilmeğini düz örüyorum. Yanındaki 2 tersim ters. 2 ilmek düzümü ördüm. Bakın buradaki 2 ilmeğime geldim. Hemen artırdım. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırdım. Devamındaki ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz, 2 ters. Bu şekilde. 4 ilmek daha artmış oldu hanımlar. 58 ilmeğimiz oldu. Son 2 ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzde sıramı tamamladım. Bakın ilk burgumuz da burada yapılmış oldu. Şöyle. Şimdi geri dönüyorum yine. Arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Model böyle devam edip gidiyor. O ajuruma kadar, yani artırdığım ilmeğime kadar ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Artırdığımız ilmekleri de sırasına göre 2 ters 2 düz nasıl devam ediyorsa öyle devam ettireceğiz. Bakın 2 ters ördüm. Artırdığım ilmek bu defa 2 ters ya düz olarak örülecek. 2 düz 2 ters böyle devam edecek. Ortadaki ikili ilmeğimi ters ördüm. Artırdığım ilmeğimi yine düz ördüm. Hemen yanında 2 tersim var. 2 düzümü yine ördüm. Burgumdan sonraki 3. sıra, burgumun 6 ilmeğini arka yüzde ters ördüm. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Bu defa artırdığım ilmekler düz örülüyor. Tekrar aradaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Artırdığım ilmeğim düz. Devamındaki ilmeklerimi de sıra sonuna kadar 2 ters 2 düz gördüğüm gibi örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde yine şu artırma yaptığımız ikili ilmek. Bu ikili ilmeğe kadar olan ilmekleri 2 ters 2 düz örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın bu ikili ilmeğe kadar geldim. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bu 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. Yanında bir tersim var. Ters ördüm onu. Devamında 2 ilmek düzüm var. 2 tane tersim var. Burgumdan sonraki bu 4. sıramız. Burgumun ilmeklerini düz örüyorum. 6 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 tane tersim var. 2 düzüm var. Bir tersi ördükten sonra bakın yine bu ikili ilmeğe geldim. Artırmamı yapıyorum. 2 düzümü ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Devamındaki ilmekleri tersleri ters, düzleri düz. Yine sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördüm geldim. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmekler gördüğümüz gibi örülecek. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Yine bakın bir düz ördüm. Artırdığım ilmeği de yine düz örüyorum. Burada 2 düz olmuş oldu. Şimdi 2 tersimi ördüm. Tekrardan artırdığım ilmek düz. Yanında bir tane daha düzüm var. Devam ediyorum. 2 ters, 2 düz. Burgudan sonraki 5. sıram. Burgumun 6 ilmeğini ters örüyorum. Yanına 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz öreceğim. Bakın artırdığım ilmek de düz denk geldi. Ortadaki 2 ilmeğim ters. Tekrar artırdığım ilmek düz. Yanındaki ilmeğim de düz. Kalan ilmeklerimiz de yine gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde tekrar şu artırma yaptığım ikili ilmeğime kadar olan ilmeklerimi tekrar 2 ters 2 düz ördüm. Şimdi tekrar bakın yine artırmamı yapıyorum. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Yanında 2 tersim var. 2 düz, 2 ters. Burgumun ilmeklerine geldim, şu 6 ilmeğe. Bu 6 ilmek ön yüzde 6. sıra burgudan sonraki. Bu 6 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ters, 2 düz, 2 ters, yine ilmeklerimi ördüm. Bakın şu ikili ilmeğime geldim. Artırma yapıyorum. Bakın 5. ajurumuz oluyor bu baştan beri. 2 düz ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Devamındaki ilmekleri de yine sıra sonuna kadar gördüğümüz gibi örelim gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi yeniden arka yüzdeyim. Arka yüzde tekrar ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir tersim var. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bakın artırma yaptığım ilmek bu defa ters denk geldi. 2 düz ördüm. Bu defa artırdığım ilmeği ters örüyorum. Ortadaki 2 ilmeğim ters. Tekrar artırdığım ilmek ters. Yine 2 düz, 2 ters, 2 düz. Burgumun 6 ilmeğini arka yüzde burgudan sonraki 7. sıramız oluyor bu. Ters örüyorum, ön yüzde ikinci burgumuzu oluşturacağız. Yine 2 düz, 2 ters ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, ajurumu ters ördüm, artırdığım ilmeğimi. Ortadaki 2 ilmeğim ters. Tekrar ajurumu ters ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de 2 düz, 2 ters yine sıra sonuna kadar örüyorum. Artırdığımız ilmekler gelişine göre örüyoruz hanımlar. Ters denk geliyorsa ters, düz denk geliyorsa düz. 2 ters, 2 düz model orantısını sağlayacağız. Evet, şimdi tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Yine ön yüzde burgumuzu yapacağız. Öncelikle şu 2 ilmeğime kadar olan ilmeklerimi tekrar gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Devam ediyorum. İki ters ördüm. Tekrar yanına bir ilmek düz ördükten sonra bakın bu ikili ilmeğime geldim. Yeniden artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düzümü ördüm. Artırmamı yaptım. Yanında bir düzüm var. Düz ördüm. 2 tersim. 2 tersimi ters ördüm. Tekrar 2 düz. 2 ters. Bakın burguma geldim yine. Burgumda da yine aynı şekilde bakın 6 ilmeğim var. Şu ikinci üçlü ilmek önden gelecek şekilde, ilk üçlü ilmek de arkadan gelecek şekilde yine ilmeklerimi yer değiştirdim. Sırasıyla bu yer değiştirdiğim ilmeklerimi böyle düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar ikinci burgumuzu da oluşturmuş olduk. Tekrar 2 tersimi ördüm. Bakın burgumuz oluştu, ikinci burgumuz. Devamında yine 2 ilmek düz, 2 ters, bir ilmek düz ördüm. Bakın şu ikili düz ilmeğime geldim. Artırıyorum. 2 düz ördüm. Artırdım. Yanında bir ilmek düzüm var. Devamındaki ilmeklerimi tekrar gördüğüm gibi 2 ters 2 düz örüyorum. Her 7 sırada bir burgumuz bu şekilde yapılacak hanımlar. Hemen şu sağ ve soldaki şu 2 ilmeğin etrafından da artırmalarımız devam edecek. Evet, sıra sonuna böylece geldik. Dediğim gibi arka yüzde ilmekleri yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Şu artırdığımız ilmekler ters düz uyuma göre gidecek. Artık bakın en son artırmadan önce bakın 2 düz var. Burada bir ters var. Artırdığımız ilmek de ters olacak. Yani böyle ilerliyor. Bu şekilde 7 sıra burgudan sonra ilk modelin ilk burgudan sonra yaptığımız gibi 7 sıra ördükten sonra tekrardan bu 3. burgumuzu da yapacağız. Bakın hanımlar, ilk burgumuzu yaparken ikinci ajuru açarken yapmıştık. İkinci burgumuzu da 1, 2, 3, 4, 5, 6. ajurumuzu açarken ikinci burgumuzu yaptık. Şöyle de hesaplayabiliriz. Hani 7 sıra burgulardan sonra saymaktansa burada hanımlar toplamda ajurları sayarak da gidebiliriz. Burada da 10. ajuru açarken hanımlar şöyle bakın. Burada ajurlarımız var. 10. ajuru açarken 3. burguyu da yapabilirsiniz. Yani burgudan sonra bu 1. sıraydı, bu 2. sıraydı diye tek tek saymaya da böylece gerek kalmaz. Şurada 10. ajuru açarken 3. burguyu da yapacaksınız. Patik böyle devam edip gidecek. Ben bu patiğimde hanımlar toplamda ne kadar yaptım? Hemen onu da sizlere söyleyeyim. Toplamda şu bölümde ajur sayısı 12 olana kadar devam ettim. Bakın şurada 12 adet ajurum olana kadar şu bölümde. Şöyle 12 sıra ajur olacak. Ve şişimizdeki ilmek sayımız da hanımlar bu aşamada 94 ilmek olacak. Yani toplam artırmalardan sonra ilmek sayımız 94 olacak. Zaten patiğimin ön bölümüne ben toplamda 1, 2, 3 tane burgu yaptım. İlkini birlikte yapmıştık. İlk burgudan sonra 7 sıra ördükten sonra ikinci burguyu yaptık. Birlikte ikinci burguyu yapıp bıraktık.
Tekrar 7 sıra ördükten sonra 3. burguyu yapacağız ve her sırada ön yüzde şu 2 ilmeğin sağına ve soluna, sağda ve solda artırmalarımızı yapacağız. Bu şekilde şişimizde 94 ilmek olana kadar ya da şöyle de hesaplayabiliriz. Şurada 12 ajur olana kadar. Hatta ben daha büyük yapacağım diyenler varsa buraya 13 ajur da yapabilir. 13 ajur yapınca ilmek sayınız 4 ilmek daha artacak, 98 olacaktır. Bunu da belirteyim. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu üst bölümünü tamamladım ve geldim. Burada toplamda 12 sıra ajurum var ve şişimdeki ilmek sayım da 94. Şimdi bu aşamada artık model kurulumu yapmayacağız, artırma yapmayacağız. Şu an ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz öreceğim. Artık bu bölümde haroşa yapacağız. İlmeklerin hepsini düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece bir diş haroşamız düşüyor. Bakın. Önde bir diş haroşa oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa yani düz örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Böylece bir diş haroşamızı tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Öncelikle şişimde toplamda benim 94 ilmeğim var. Taban ayrımı şöyle yapılacak. Sizin 98 ilmeğiniz de olabilir. Hiç fark etmez. Buruna 8 ilmek ayırıyorum. Toplam ilmeğimden yani 94'ten 8'i çıkartınca geriye 46 ilmeğim kalıyor. 46 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 43 benim toplamda tekrar söylüyorum. Toplam 94 ilmeğim var. Buruna 8 ilmeği çıkartınca burundaki geriye 86 ilmek kalır. 86 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 43'er ilmek düşer. Sizin 98 ilmeğiniz var diyelim. Buraya bir ajur daha fazla yaptınız. 98 ilmek oldu diyelim. Yine buruna 8 ilmek ayırınca geriye 98'den 8'i çıkartınca geriye 90 ilmek kalır. 90 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 45'er ilmek düşer. Taban ayrımı bu şekilde yapılacak. Şimdi ön yüzdeyim. Patiğimin burun kısmını yapabilmek için öncelikle şu ilk kenardaki ilk 43 ilmeğimi yine düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde ben hemen 43 ilmeğimi örüp geliyorum. 43 adet ilmeğimi ördüm geldim. Patiğimizin burun kısmı için 8 ilmek daha örüyorum yine haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hanımlar saydığım anda şu kenarda da 43 ilmeğim kalıyor. 8 ilmekten sonra geri dönüyorum. Taban bölümde ipim hep karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi 8 ilmeğimizi öreceğiz. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. Buraya 8 ilmek ile bir diş haroşamızı yaptık. Hanımlar taban 12 ilmek olacak. 12 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Önce 8 ilmeğimi örüyorum. 6, 7, 8. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de bu kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Tekrar geri döndüm. Tabanda 12 ilmeğimiz oldu. Artık 12 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Kesimlerimiz başlayacak. Yine ipimiz karşıda ilk ilmeği örmeden alacağız. Bu aşamada 11 ilmek öreceğim. 12. de kesim yapacağım. Bakın ilk ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum.
Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte tekrar kesimimi yapıyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. 11 ilmeğimi öreceğim. 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yanındaki ilmeği de alıp ikisini kesiyorum. Yeniden geri dönüyorum. Bakın ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. de tekrar kesimimi yapıyorum. Tabanımız 12 ilmek ile bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 12 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 12 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Bu ilk sırada haroşa yapacağız. Sonrasında 2 düz 2 ters arka bölümü örmeye devam edeceğiz. Öncelikle topuk bölümündeyiz. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum hanımlar. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın sıra buralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 12 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm bu kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Bu ilk sırada haroşa yaptık hanımlar. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sağ kenarda geri dönüp öyle ilmek çıkaracağım. Kenar ilmek yerinden öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Artık hanımlar 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız burada. Bakın ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla ilmeklerimi 2 düz 2 ters 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Burada da ipim düğüm denk geldi. Şöyle 2 ters. Tekrar 2 tane düz öreceğim. İlkini ördüm. Son 2 ilmeğe geldim. Son 2 ilmeğimi düzden keserek örüyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra şu an arka yüzdeyim. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum. 2 ters, 2 düz. Devam ediyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Bir ilmek ters ördüm. İkinciyi ters örerken bakın son 2 ilmeğe denk geldi. Ters denk geldiği için bu defa son 2 ilmeği tersten kestim. Geri dönüyorum. Burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arka bölümü 2 ters 2 düz bu şekilde yapılacak. Yeniden bakın ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bakın son 2 ilmeğimi yine düzden kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arkada ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum yine. 2 ters 2 düz olarak. Son 2 ilmeğimi tersten kestim. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın patiğimizin arkası şöyle oluyor. Yine bu yanlarla arka bölümde model bütünlüğü sağlansın diye topuğu bu şekilde devam ettiriyoruz. Biz bu işlemi hanımlar şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü de tamamladım, geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. Ön yüzdeyim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Patiğimizde hiç ip kırmadık hanımlar. Bilek bölümünde başladık. Başladığımız yerden patiğimiz bitiyor. İkişer ikişer toplayarak kesimimi gerçekleştiriyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Hemen şu kenar bölümde tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle tığım ile burayı bir düzleyeceğim. Şöyle dibine batarak, bakın şu başlangıç yerimiz buraydı. Hemen şuraya şöyle batarak burayı düzlüyorum. 2 de zincir çekip ipimi
kestim. Evet, patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Bu modele bir ip yetiyor da artıyor hanımlar. Yani bayağı ipimiz artıyor. Şöyle arka ilmek aralarına girerek uçlarımızı gizliyorum. Çok kolay. Örmesi zevkli bir modeldi. Çok kullanışlı. Hem günlük kullanım için, hem çeyiz için, hem hediyelik için çok uygun bir model. Çok şık, zarif. Evet, patiğimiz şöyle. Bakın. Lastik örgü olduğu için şöyle esnek, ayağı saran bir model oldu. Şöyle bakarken elde çok küçük gibi görünüyor fakat gördüğünüz gibi esneklik payı oldukça iyi. Hemen manken ayağıma da giydireyim birlikte. Modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim önce tabanımız, kenarları patiğimizin, diğer kenarı. Bakın hanımlar, şöyle esnekliğini de şöyle göstereyim. Gayet ayağı saran hoş bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.